Valinor veya Ölümsüz Topraklar, Valar ve Maiar ile bir kısım elfin evi ve diğer elflerin de dönüp dolaşıp gittikleri yer. Kötülüğün, hastalığın olmadığı, günlerin huzur ve barış içinde geçtiği yer. Zamanın akıp gittiği ama zamanın kendisinin bile önemli olmadığı ölümsüz bir diyar. Fakat bu neredeyse büyülü denebilecek güzellikte diyar, insanlar başta olmak üzere bütün ölümlülere yasaktı. Herkese selamlar dostlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlerle birlikte ölümsüz toprakların ölümlülere, özellikle de insanlara neden yasaklandığını anlamaya çalışacağız. Her ne kadar sizlere elflerin Valinor'a girmesine müsaade edildiğini söylemiş olsam da bu her zaman böyle değildi. Tarih boyunca Valinor'a giriş 2 kere yasaklandı ve ilkinde yasaklılar arasında elfler de bulunuyordu. Bugünkü asıl konumuz olan ölümlülere uygulanan yasak konusuna gelmeden önce bu ilk yasaktan da bahsetmeli. Çünkü Orta Dünya tarihinde bütün olaylar etki tepki şeklinde gider. Her olayın bir sonucu vardır. Ama korkmayın, şimdi elflerin Valinor'a girişinin neden yasaklandığını uzun uzadıya anlatacak değilim. Bu bir başka videonun konusu da değil. Önceden anlatmıştım. Dileyenler uzun versiyonunu kanalda bulabilir. Noldor elflerinin nihayetinde Melkor'dan intikam almak için Orta Dünya'ya gitmeleriyle biten bütün olaylar zinciri, o ana kadar huzur içerisinde olan Valinor'u kelimenin tam anlamıyla birbirine kattı. Her ne kadar yaptıklarının sonuçları ağaçların Melkor tarafından yok edilmesiyle kıyaslanamaz olsa da Valinor'daki huzursuzluğun temelinde onlar vardı. Sonradan Melkor'un peşine düşüp akrabalarını katletmeleri yaptıklarının tepe noktasını oluşturdu ve bu nedenle de Valinor'u terk eden bütün elflere yasak konuldu. Dikkatinizi çekerim. Elflerin bu isyanı esnasında henüz daha insanlar ortaya bile çıkmamışlardı. Orta Dünya'da ölümlü diye tanımlayabileceğimiz sadece cücelerin ataları bulunmaktaydı. Man ve ağaçlar yok edildikten sonra Tanaquetil'deki tahtında bir ölümlünün anlayamayacağı bir süre boyunca kımıldamadan sessizce oturmuş ve düşünceye dalmıştı. Bu düşünce esnasında pek çok karara varmış olduğu kesin ve bütün bu karmaşadan çıkartmış olması muhtemelen pek çok sonuç içerisinde bir tanesi de şu olmalı. İster ölümlü olsunlar isterse ölümsüz, Eron'un çocukları duyguları ile yönlendirilen tahmin edilmesi zor canlılar. Düşünün, elfler gibi ebedi gençlik bahşedilmiş, yaşlanmayan, hastalanmayan ama yine de ölürlerse tekrar hayata dönen bu yaratıklar bile duygularına yenilip işi akrabalarını öldürmeye kadar götürebiliyorlar. Bu düşünce daha sonra verilen Valinor'un ölümlülere toptan yasaklanmasında bize rehberlik edecek. Valinor'a girişi yasakladıktan sonra Valar denizden belirsiz sayıda ada yükseltti. Büyülenmiş adalar denilen bu bölgeye girenler çok yoğun bir sis ile karşılaşır ve pek çok adanın içinde yolunu kaybeder hale gelirdi. Eğer ki bu adalardan birine çıkarsa da büyülü bir uykuya dalar ve söylenen o ki zaman sona erene kadar da uyanmazdı. Birkaç istisna dışında elfler için yasak kalkana kadar bu bölgeden yolunu bulup Valinor'a ulaşabilen olmadı ve bu pek çok kerelerde denendi. Melkor ile yapılan savaş kötüye gitmeye başlayınca Gondolin'in kralı Turgon Valinor'a ulaşıp Valar'dan af dilemek için pek çok gemi yolladı. Ne yollanan gemiler ne de içindeki elflerden bir tanesi dışında haber alınamadı. Ne Valinor'a gidebildiler ne de geri dönebildiler. Büyülenmiş adaları Valinor'dan davet almamasına rağmen geçebilenler sadece Elendil ve eşi Elwing oldu. Ama o da ellerinde bulunan Silmaril'in ışığı sayesinde. En sonunda Öfke Savaşı ertesinde elfler üzerindeki yasak kaldırıldı. Fakat esasında Valinor'a girişi koruyan büyülenmiş adalar hala yerli yerinde durmaktaydı. Elflere sadece Valinor'a ulaşabilecekleri bir yol öğretilmişti. Orta Dünya'da yaşayan geri kalan bütün halklar için hala bu cennet benzeri diyara ulaşım yasaktı. Bu halkların başında da insanlar vardı. Valinor'a ulaşım onlara her zaman yasak kaldı ve bu yasak hiçbir zaman kaldırılmadı.
Peki neden onlar, özellikle de insanların girişi yasaktı? Valar neden bu cennet toprakları onlara kapamıştı? Nümenorlulara göre Valar'ın bunu yapmasının nedeni Eru'nun isteğiydi. Valar sadece Eru'nun buyruğunu yerine getiriyordu. Eğer gitmelerine izin verilirse insanlar Valinor'da hayal ettikleri gibi bir mutluluğa ulaşamayacaklar, tam tersine çok parlak bir alevdeki güve gibi solup gideceklerdi. İnsanlar ve elfler Eru onları nasıl yaptıysa öylelerdi. Çocukların hiçbirinin doğası veya başka bir anlamda kaderi olan büyüme hızları ve ömür süreleri değiştirilemezdi. Valar'ın bile buna gücü yetmezdi. Ve insanlar bir elfin yetişkinliğe ancak ulaştığı bir sürede doğar, büyür ve ölürlerdi. Ölüm ise bir sondu. Geri dönülmeyecek meçhul bir yolculuk. Bir insan Valinor'a kabul edilse ve onun çocuğu orada doğsa ve yaşasa ve Valinor'da hastalık gibi musibetler olmadığı için ömrü uzun bile olsa yaşam yine de geçici bir şey olacaktı. Diğer tüm canlılar ona neredeyse hiç değişmeyen sonsuz yıllar boyunca dimdik yaşam ve mutluluk içinde kalır gibi görünecekti. O ise bir an yükselip geçecekti. Bahar geldiğinde çimenlerin yükselmesi ve kış öncesinde solması gibi tek bir mevsimlik hayat gibi. O zaman kıskançlıkla dolacak, kendini haksızlığın kurbanı olarak görecek ve tüm yaratıklar arasında en az ve en küçümsenmiş olanı olduğunu düşünerek daha zengin özelliklere sahip olanları nefretle karşılayacaktı. Şimdi tekrar tahtında oturmuş derin düşüncelere dalmış olan Manwe'yi hatırlamanızı istiyorum. Üstün bir yaşam süren elflerin bile nasıl duygularına yenik düşüp isyan ederek akrabalarını katletmeye kadar gidebilecek eylemlerde bulunduğuna tanıklık etmiş olan Manwe'yi. Manwe kuşkusuz çok kudretliydi. Fakat o kudretli varlığın çocukların yani elflerle insanların yaratılmasında hiçbir rolü yoktu. Onların hangi durumlarda nasıl davranacaklarını bilmesi mümkün değildi. O kudretli varlık bile söz konusu insanlar ve elfler olduğunda karanlıkta el yordamıyla yürümekteydi. Elflerin bile cinayet işleyebileceği bir dünyada insanların Valinor'a kabul edilmesi nasıl bir sonuç doğururdu? Manwe'nin bunu kesin olarak bilmesine imkan yoktu. Ama yaşadıklarından çıkarttığı sonuç insanların doğasının Valinor'u kaldıramayacağı olmuş olmalı. Manwe acaba bu konuda haklı mıydı? Buna birazdan geleceğim. Çünkü farklı bir açıdan yaklaştığınızda bu düşüncenin içinde de boşluklar olduğunu görüyoruz. Fakat ondan önce şu soruyu soralım. Madem insanların Valinor'a gitmesinde en büyük engel onların ölümlü olması, o halde neden Valinor'a giden insanlara da tıpkı elfler gibi doğal ölümün olmadığı bir yaşam bahşedilmedi? Bu soruya cevap vermek için yaşayanları oluşturan iki güce, Fea yani ruha ve Hörea yani bedene bakmak lazım. İnsanların Höreası yani bedeni yaşlanmanın ve doğal ölümün olmadığı bir duruma yükseltilse ne olurdu? Elflerin hem ruhları hem de bedenleri sonsuz bir yaşama uygun olarak yaratılmıştı. Oysa onların dünyanın sonuna kadar dayanıklı olacak ruhlarının bile zamanla güçten düştüğünü biliyoruz. Yani ruhun ölümü ile bedenin ölümü farklı şeyler ve beden yaşarken ruh bir anlamda ölebiliyor. Peki insan bedeninin de dünyanın sonuna kadar dayanmasını sağlamak ona bir lütuf mu olurdu yoksa lanet mi? İnsanın bedeni sağlık ve neşe içinde yaşarken ruhunun yaşlanmasını engelleyecek bir şey olmayacak. Sonunda ruh bir hapishanede gibi bedenin tüm zevklerinden giderek daha fazla bıkacak, onlar ona karşı tiksintili hale gelene kadar gitgide daha da fazla gitme özlemi duyacak fakat Valinor'u terk edemeyecekti. Çünkü Valinor'u terk etmek demek çabuk bir ölüm anlamına gelecekti. Bu durumda eğer insanın bedeni ruhundan güçlüyse kişi içinde işkence gören biri haline gelecek. Yok, eğer ruh bedenden güçlüyse bir zaman sonra bedenden ayrılacak ve beden akılsız bir varlık olarak yaşamını sürdürecekti. Yani bu bir lütuf değil, bir lanet olacaktı.
Peki Valinor'a gelen insanların hem bedenine hem de ruhuna tıpkı elflerde olduğu gibi sonsuz yaşama karşı dayanıklılık verilemez miydi? Bunu ancak Eru yapabilirdi. Ama o zaman insanın elften bir farkı olmazdı ve yaratılmasındaki o sadece Eru tarafından bilinen gizli amacın da bir anlamı kalmazdı. İşte bu nedenlerle Valinor insanlara yasaklandı. Fakat bütün bu düşünce silsilesinin içerisinde sanki bir boşluk var. Hani dedim ya, Manwe acaba vardığı sonuçta haklı mıydı? Çünkü dünya üzerinde Valinor gibi bir başka yer daha vardı. Aslında bu yer dünyanın ta kendisiydi. Arda'nın Baharı adı verilen zaman diliminde dünyanın elfler ve insanlara hazırlanma sürecinin sonunda zaten bütün dünya Valinor gibiydi. Ne zaman ki ona Melkor'un eli değdi, o zaman bozuldu. Valinor aslında bütün dünya içerisinde Melkor'un elinin tek değmediği yer olduğu için o şekilde bozulmadan kaldı. Bu durumda boşluğu siz de fark etmiş olacaksınız. Orijinal planda Melkor'un elinin değmediği bir dünyada zaten bütün dünya Valinor olacaktı. Ve bu durumda ölümsüz elfler ile ölümlü insanlar nasıl birlikte beraber yaşayacaklardı? Çünkü Eru'nun Melkor için dediği gibi sonunda Melkor bile sadece benim planıma hizmet ettiğini anlayacak. Yani aslında bütün her şey Eru'nun isteği. Bu durumda karar vermeyi de size bırakıyorum.